Hiç uzun girizgahlara girmeden doğrudan konuya geçiyorum arkadaşlar. Sonunda 7 Krallık Şövalyesi dizisini izlemek için geri sayım başladı ve ilk fragmanda yayımlandı. Bu dizi Game of Thrones ve House of the Dragon'dan ayıran en önemli fark hiçbir soylu hanenin hikayesinin anlatılmaması. Yani Stark'ların kahramanlığı, Lannister'ların hırsı ya Targaryen'ın hakimiyet savaşını izlemeyeceğiz. Bu hikaye halktan biri olan şövalyeyle şüpheli olan Uzun Dunk'a ait. Elbette Targaryen gibi başka haneleri göreceğiz. Her şeyden evvel Dunk'ın yaver egg yani yumurta, Üstad Aemon'un bize anlattığı o çok sevdiği erkek kardeştir. Yine de bizim odak noktamız tamamen halk olacak ki biraz yukarıdan aşağı inip oraları izlemek hem güzel bir değişiklik olacak hem de sadelik bence hepimize iyi gelecek. Kısacası Westeros'un saraylarından çok aşağı sınıfı odaklanan, daha samimi ve mizah taşıyan bir hikaye. Game of Thrones'tan 100 yıl önce ve House of the Dragon'dan 72 yıl sonra geçiyor. Burada merak edenlere şimdiden söyleyeyim, Üstad Aemon'u görmeyeceğiz en azından bu sezon. Ama belki kitapların aksine bir farklılık yaparak Üstad Aemon'u göstermeyi seçebilirler. Olumlu katkısı olan değişiklikleri her zaman açığım. Kitapta Eskişehir'e gidiyorlar, ismi geçiyor. Hatta Dunk'ın boyunu ölçüyor Üstad Aemon ama tüm bunlar arka planda geçiyor. Yani aslında göstermeyi seçseler çok da hikaye aykırı bir ekleme, değişiklik olmaz. Bana soracak olursanız ikinci sezonu Eskişehir ile açıp ondan sonra menzildeki Stanford Kalesi'ndeki sıralar iyi olur. Öbür türlü hikaye çok gereksiz uzar da uzar. Öyle çok aksiyonu sayacak bir hikaye değil diye düşünüyorum. Biraz eklemeler yapması gerekirse Nesrin. Neyse fragmana bakalım. Uyarmadı demeyin. Kitap ve dizi içeriğiyle ilgili spoiler içerir. Sevmiyorsanız önden bazı şeyleri öğrenmeyi videoyu kapatın derim. Tanıtımın ilk sahnesi yüksekle ihtimal dizinin de açılış sahnesi olabilir. Çünkü kitabın ilk sahnesi olan Dunk'ın yaverliğini yaptığı Sir Penetree'nin ölümü sonrası onun mezarına gömmesini gösteriyor. Kendince ettiği yemini ve işte mirasını şerefle taşıyacağın sözlerini falan göreceğiz bu sahnede. Elbette akabinde hızlıca gelen sahnelerle de şövalyenin kılıcını kuşanmasını ve ardından yüksek ihtimal bu kitapta düşmanı salacak olan Prens Aeron'a karşı yapacağı yedilerin yargısına hazırlanıp zırhını kuşandığı altlık bir sahneyi görüyoruz. Arka planda kendisini şövalye ilan edildiğini, zayıfları korumasının işi olduğunu söylediğini de duyuyoruz. Bunu kalenin kahyasına adını turnuvaya kaydettirmek için gittiğini söylüyor muhtemelen. Dunk bu meseleyi biraz fazla sık tekrar ediyor ilk kitapta aslında. Çünkü herkese kendisinin şövalye olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ki buna şahit olan olmadığı için kendine kefil bulması gerekiyor. Yani ilk sezon Dunk şövalye mi değil mi sorusu üstünde ilerliyor diyebiliriz. Okuyucuların olmadığı, yalan söylediği yönünde bir kuramı vardı, yıllardır dolanır ama Martin zaten şövalye konusunda yalan söylediğini açıklamıştı. Yani Arlan onu şövalye ilan etmeden ölmüştü. Buna rağmen kendisi Brienne gibi gerçek bir şövalyedir ki Brienne'in de şövalye olmadı ama Dunk'ın torunu olduğu kuramını hatırlarsanız ki bu okuyucunun büyük kısmının %100 seviyesine yakın inandığı bir şeydir. Çok manidar olduğunu görebilirsiniz. Gerçek şövalye denen resmi şövalyeler aslında gerçek değiller ama resmi olmayan sahte denen Dunk ve Brienne asıl gerçek şövalye ruhunu taşıyan kişiler. Halk da aslında bu yedilerin yargısında Dunk'ı destekliyor zira masum birini koruduğu için bu duruma düşüyor ve diğer şövalyeler bunu hiç yapmadığı için bir anda halkın gözdesi kahraman oluyor. Bu da aslında bize Sandor'un gerçek şövalye diye bir şey yoktur, hepsi kötüdür minvalindeki sözlerini anımsatıyor. Şövalyelik kurumu en az 100 senedir yozlaşmıştır denebilir sanırım. Haliyle bana soracak olursanız Deli Kral dönemindeki Dane ve Hightower gibi şövalyeler dönemin son ve ender iyi şövalyelerinden. Adam ne kadar düzgün adam varsa kendini kral muhafızı yapmış. Sonra hepsi zayi oldu işte ama neyse konuyu dağıtmadım devam. Sen Bearer Targaryen mısın diye başlayan sahnede Ashford Kalesi'nden. Açıkçası kitapta böyle bir şey hatırladığım yok. Zaten her sahne birebir kitaptan gelecek diye de bir şey yok. Yalnız atı olmadığına göre yanında kendine kefil aramaya çıktığı sahneden bir parça olabilir. Elbette hemen akabinde zamanda biraz daha geriye gidip Ashford'a geldiği sahneyi gösteriyor ve Dunk ile buradaki tanışma sahnesini. Buraya gelmeden önce tanışıyorlar aslında ama isimlerini söylemiyorlardı. Aegon gizlice buraya geldiğinde onu bulup yaverin olayıyla yapışıyordu buna.
Aralarında geçen ismini hiç duymadığım konuşmaları da kitapta birebir var. Muhtemelen ilk sezon kelimesi kelimesine neredeyse kitaplara uyumlu gidecek gibi. Zaten baştan sona belli bir hikaye var, ayrıntısı da var. Yani bunu da batırırlarsa yazıklar olsun. Konuşmanın arkasındaki sahnede Han'daki ilk karşılaşmaları ve ardından gelen beni soyarsan köpeklerle seni avlarım kısmı da yine Ashford'dan. Olan yaverliği kabul ettiğinin ertesi günü. Ama işte tabii burada bir şey dikkatimi çekti. Kitapta bu sahnede para için satacağı atıyla gidiyordu. Bu sebeple sen Bear musun kısmı bu sahnenin hemen akabinde olabilir. Kahya'yı aradığı at sahnesini belki farklı işleyeceklerdir. Ve tabii sonrasında sahneye Targaryenlar geliyor. Kral değil ama oğullar ve onların oğulları geliyor. Onlardan biri de ki tanıtımda yüzünü tek gördüğümüz Targaryen. Aegon sevmediği ağabeyi Prens Aeron, yani namı diğer parlak alev, bir diğer lakabı da Canavar Prens. Kendisi deli Targaryenlardan, manyak herif çılgın ateş içip kendini öldürüyordu. İşte sözüm ona ejderhaya dönüşecekti. Kuramlardan birine göre gittiği Lis sürgününde sahip olduğu gayrimeşru çocuk Varys'in atası. Aeron'un görünüşü ben beğenmedim. Yani Targaryen'in o uzun saçlarına alıştım ve o dönemin tarzı bu aslında. Fakat zırhı onun canavar ruhunu güzel yansıtmış. Bu arada gördüğümüz tek desen de sonraki gece sahnelerinden birinde kendi taraflarını oturttuklarını gösterdiği kısımda bulanık da olsa başka bir gümüş saçlı adam görüyoruz gibi. Babası ya da amcası olabilir ama o da kısa saçlı. Niye kısa saç yapacakları tutmuş anlamadım. Neyse. Sonraki sahnede Duncan çok hoşlandığı Tanselle isimli Dorne'lu kuklacı kızı ve gösterisini görüyoruz. Aeron ile arasının bozulması bu kız yüzünden oluyor. Tabi söylemem gerek, bu dizide görebileceğimiz tek ejderha iki ayaklılar ve bu kukla gösterisindekiler. Bu dönemde ejderha soyu tükenmişti. Tabi Duncan Kahya ile konuştuğu sahneyi de görüyoruz. Yani o tükürme sahnesi kitapta yoktu ama sanırım bu biraz renk katmak için eklemeler yapılmış. Ya ulandır artık bu kadarı. Arkadan gelen sahneyi sevdim. Aegon Duncan'a neden bu kraliyet köpeklerin senden üstünmüş gibi davranıyorsun diyor soruyor ve Duncan da çünkü onlar benden üstünler diyor. Aslında göreceksiniz ki Aegon kişilik olarak Arya'nın erkek versiyonu biraz. Bana soracak olursanız Duncan'ı seçmesi ondaki o halk kokusu ve mütevazi olmasından kaynaklı. Kitaplardaki Aegon'da elbette ki prens olmasından gelen bir zübbele sahip ama bilhassa ailesi ve diğer soylularla karşılaştırıldığında oldukça mütevazi kaçan biri. Yani o kadar soylu arasında birinin yaveri olmayı tercih edebilecekken gidiyor, bilmese bile şövalye olmayan Duncan'ı seçiyor ki doğru seçim, çünkü ruhen gerçekten şövalye o. Arkadan hızlı sahneler gelmeye başlıyor. Lyonel Baratheon'u görüyoruz ki kafalı, eğlenceli bir adam diyebiliriz kendisi için. Zırhı ve miğfer güzel ama boynuzlu adam görünce gülesim geliyor, kusura bakmasın. Yine de iyi işlerlerse tek favori Baratheon'um olabilir şu ana kadar dizilerde, evrende. Dizideki Dunk ile ikisi kanka olacak gibi duruyor sahneye bakarsak. Yargılama kararı sonrasından bir sahne gibi görünüyor. Oysa kitapta sadece dövüş öncesi tanışmışlardı ama bu kısmı biraz değiştirmişler. Bir şikayetim yok açıkçası. Lyonel'i daha fazla görmek isterim. Kitaplarda bu karar alındıktan vesaire bir süre sonra hemen dövüş günü geliyordu. Tabi gösterilen kalkanını aldığı sahneden hemen sonra, burada bilmeyenler için. Aegon'un ileride Dunk isminde oğlu olduğunda Lyonel'in kızıyla nişanlayacak ama Jenny için varislikten vazgeçip nişanı bozduğunda bu Lyonel abi sadakatinden vazgeçip kendini kısa bir süre Fırtına Kralı ilan ederek isyan edecek. Onu tekrar boyun eğdiren de birebir dövüşle Sir Dunk olacak. Yalnız Lyonel oldukça uzun, dev gibi tabir edilir. Oyuncu ise en fazla 1.80. Yani tamam kısa da değil de dev gibi tabir edilecek bir uzunluk değil. Ortalama boy Avrupalılar için. Elma armulu dövüşlerdeki iki kuzen menzilden Fossoway hanesine mensuptur ikisi. Yani bilen bilir, bu hanenin iki kolu var. Birinin elması kırmızı iken diğerinin yeşil. Dizide göreceğiniz bu Raymond Fossoway, sahnede yere düştüğünü gördüğümüz kişi muhtemelen, kendi kolunun armasını yeşil yapıyor. Sebebini söylemeyeceğim ama bu Raymond denen adamı seveceksiniz diye düşünüyorum. Kitapta Duncan arkadaş oluyor ve destekliyordu. Aslında armasının yeşili boyaması da onunla bağlantı diyebilirim. Arma demişken Aegon ile gece gökyüzünü izleyip kayan yıldız gördükleri sahnede Duncan kişisel arması için fikir veriyor. Kayan yıldız yeşil renkte.
Üç Baş Var isimli videomu hatırlarsanız yeşil renkteki kuyruklu yıldız şarkı tarafının yani doğayı temsil ediyordu ve kaydı için öldüğünü, yok olmaya başladığını simgeliyordu. Malum evrende ahenk bozulduğu için alt üst olmuş bir doğa vardı. Tabi uzatmayalım, konuyu dağıtmayalım. Arkadan gelen sahnelerde dövüşle yargılanma, eğlenceler, kuklacılar ve parça parça minik anları gösteriyor. Lionel'i tekrar görüyoruz ve bazen cesaretimi yaşlı adamla gömdüğümü düşünüyorum diyen Duncan, her insanın içinde bir sürü insan vardır. Yani cesur ol ve adil ol ve uzun ol diyerek cesaret veriyor. Turnuvadan sahneler ve yargılanmadan sahneler görüyoruz. Oldukça heyecanlı bir yargılama göreceğimizi de düşünüyorum. Hele şu ekrandaki sahne sizce de hoş değil mi? Ortada o çok beğendiğim armasıyla Dunk, sağında Prens Baelor Targaryen ve solunda da Humphrey Hardin var. Yıllar sonu torunu olan Varys Harry'den hatırlarsınız bu haneyi. Bu abinin Euron'a kini var. O sebeple hemen Dunk'ın yanında yer alıyor. Zaten son sahnede iki tarafın birbirine at sürmesi ve fragman bitiyor. Sizi bilmem ama bayağı bir umutlandım. Özellikle rezalet malum diziden sonra. Bu sefer Ramin abi müzikleri yapmıyor arkadaşlar. Onun yerine Don Romer var. Fragmanda çalan müzik fena değil gibi bir parça tatlı, halkı yansıtan kasaba müziği havası veriyor. Son kapanışta çalanı diyorum bilhassa. Yine de net karar diziden sonra verebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah iyi bir şey çıkar. Zaten dizi sorumlusu Game of Thrones ve House of Dragon gibi böyle destansı bir açılış ve müzikler olmayacak. Duncan o mütevaziliği yansıtacağız demişti. Açılış sade olacakmış. Yine bu açılış kararından emin değilim. Yani o tanıdık sekansla açılmayıp böyle sıradan diziler gibi açılış göreceksek bu benim için bir eksi olur. Geleneksel açılış sekansını Dunk'a göre uyarlayabilirler ve elbette o müziği de diye düşünüyorum. İlk sezon 6 bölümden oluşuyor ve resmi açıklama olmasa da güvenilir kaynaklara göre bölümler 30 ila 35 dakika arası olacak ki benim için biraz kısa ama kısa bir romandan uyarlama olduğu düşünürse ve elbette 6 bölüm yapmaya özen gösterdikleri anlaşılabilir bir şey. İlk bölüm 18 Ocak'ta HBO'da yayımlanıyor. Hayırlı olsun inşallah diyor ve videoyu sonlandırıyorum. Siz de diziyle ilgili fikirlerinizi paylaşın, beklentilerinizi, umutlarınızı hatta korkularınızı. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.